Yani ulusal bir firma, isim vermek istemiyorum, Ezine Peyniri adı altında peynir satmaktadır. Büyük babam Mehmet Yaman'ın, kurucumuzun öğrettiği gibi yemediğimiz hiçbir ürünü üretmedik. Hiçbir zaman doğal üretimden şaşmadık. Hiçbir zaman yöntemlerimizi şirden mayanın dışına çıkartmadık. Alımından sofraya kadar ürünümüzün arkasındayız. Malkara coğrafi işaretli eskaşerimiz esasına, geçmişine baktığımız zaman Evliya Çelebi kitabelerinden bile konu olmuş bu bölgeye has bir üründür. Neyvar.com'la bizim çalışmamızı başlatan en büyük sebeplerden biri Neyvar.com'un e-ticaret ortamında dinamik ve eski atalarımızın ürünlerini koruma altına alıp onları tüketiciye birebir ulaştırma çabaları bizi işletme olarak ilgimizi çekti. Bundan 100 yıl sonra çocuklarımızın ve torunlarımızın, ülkemizin evlatlarının her zaman coğrafi işaret kapsamında koruma altına alınmış ürünlerin her zaman yaşatılması amacıyla çok güzel bir adım atmış olduk. Neyvar.com Neyvar.com Ben Tevfik Yamanoğlu. 1988 yılı Tekirdağ doğumluyum. Öğrenim hayatımı Tekirdağ ilimizde gerçekleştirdikten sonra tekrardan dede mesleği olan peynircilik mesleğini devam ettiriyorum. Firmamız Yaman Peynircilik 1955 yılında İpsala'da kurulmuştur. Kurucumuz Mehmet Yaman büyük babamız tarafından kurulmuştur. Coğrafi işaretli eskaşar üretimi yapmaktayız. Natural şirden mayalı beyaz peynir üretimi yapmaktayız ve kaşar peyniri ürünleri imalat yapmaktayız. 1955 yılında ilk bu mesleğe büyük babamız girişim yapıyor. O da bu mesleği kayınpederlerinden öğreniyor. Kaşarcılık ve peynircilik zaten bizim Bulgaristan macirlarının ülkemize kazandırmış olduğu ürünlerdir. Bulgaristan'dan göçen büyüklerimiz kaşarcılık ve peynircilik mesleğini öğretmek için Kars bölgesine de ustalık olarak yapmaya gitmişlerdir. Peynircilik mesleği, biz ona bazen anlatırken peynircilik sanatı da diyorum. Bu meslek baktığımız zaman aslında bizim ülkemize ait yöresel ürünleri yaşatmak için aslında bir sanat gibi. Bizler de büyüklerimizden, dedelerimizden hep bu mesleğin aşkıyla büyüdük. Bu aşkla ürünlerimizi yaptık. Her zaman bize büyük babam Mehmet Yaman'ın, kurucumuzun öğrettiği gibi yemediğimiz hiçbir ürünü üretmedik. Hiçbir zaman doğal üretimden şaşmadık. Hiçbir zaman yöntemlerimizi şirden mayanın dışına çıkartmadık. İşletmemizin ham maddesi olan sütlerini sadece ve sadece Tekirdağ ilimizin üreticilerinden tedarik etmekteyiz. Bu da diğer işletmelerden bizi ayırt eden bir özellik oluyor. Kesinlikle bölge dışından alım yapmamaktayız. Ürünlerimizin hiçbirinde koruyucu veyahut da katkı maddesi yoktur. Zaten bizi diğer firmalardan ayırt edilen en büyük özelliklerinden biri ürünlerimizin budur. Alımından sofraya kadar ürünümüzün arkasındayız. Nasıl ürettiğimizi ve hangi aşamalardan geçtiğini bildiğimiz için kesinlikle ürünlerimiz lezzet garantilidir. Malkara coğrafi işaretli eskaşerimiz esasına, geçmişine baktığımız zaman Evliya Çelebi kitabelerinden bile konu olmuş bu bölgeye has bir üründür. Bizim dedelerimiz bu ürünlerin yapılış yöntemlerine, yapılış şekillerine kuşaktan kuşağa bizlere aktararak bizler de öğrenim hayatımızdan sonra biz de bu kazandırılmış olan ürünlerimizi aynı üretim şekliyle şirden mayalı bir şekilde doğal yöntemlerle, eski usul diye tabir ettiğimiz yöntemlerde üretimine devam etmekteyiz. Malkara coğrafi işaret eskaşerimizin üretim aşamalarından biraz bahsetmek gerekirse, bölgemizden topladığımız koyun, keçi, inek sütlerini şirden maya yöntemiyle mayalayıp geleneksel yöntemlerde işleyip 45 ila 60 gün arası burada ahşaplarda geleneksel bir dinlendirme süreçlerini geçirmektedir. Burada bizim baktığımız olgunlaşma kriteri kaşerin suyunu ahşaba bırakması ve yağlanma sürecinin hızlanmasıdır. Eski kaşar, coğrafi işaret eski kaşarımız o ahşabı ve yerini beğenmediği takdirde lezzeti hiçbir zaman güzel olmaz. Bunun için çok hassas dinlendirme aşamaları vardır. Burada onlarla eski kaşarlarımızı bebek gibi her gün alt üst yapıp
onlarla ilgi alakada bulunmaktayız. Peynir helvamız geçmişten bugüne eskilerde Trakya halkının evlerinde yaptıkları bir tatlı türüdür. Nasıl peynir ürünlerinden Kemalpaşa tatlısı, Hayrabolu tatlısı evlerde pişiriliyor ise peynir helvası da evlerde yöresel yapılan bir üründü. Daha sonra biz bunu nasıl ticarileştirebiliriz diye düşündük. Aynı evlerde yaptığımız yöntemlerde devamını sağlayarak işletmemizde ürün gamına kattık. Peynir helvamızın geçmişine indiğimiz zaman aslında peynircilik mesleğiyle aynı orantıda bir geçmişe sahiptir. Atalarımızın ülkemize kazandırmış olduğu bu mesleği çeşitlendirilerek evlerde bu sefer tatlı haline getirilmiş örneğidir. Peynir helvamızın yapım sürecine geçtiğimiz zaman tuzsuz peynir, irmik ve şekerden oluşmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kesinlikle yoktur. Tabii ki yapımı çok kolay bir ürün değil ama bunu annelerimizin evde yemek yapma şekline benzetebiliriz. Coğrafi işaret alma yolunda ilk adımımızı Malkara Ticaret Odası olarak attık. Yaklaşık olarak 5 yıllık süreci üniversite hocalarımızla ve Türk Patent Enstitüsü'nün yetkilileriyle doğru bir şekilde yönettik ve ilimize coğrafi işaretli Eskaşeri ve peynir helvasını kazandırmış olduk. Tabii bu geldiğimiz noktaya baktığımız zaman biz aslında bundan 100 yıl sonra çocuklarımızın ve torunlarımızın, ülkemizin evlatlarının her zaman coğrafi işaret kapsamında koruma altına alınmış ürünlerin her zaman yaşatılması amacıyla çok güzel bir adım atmış olduk. Ülke çapında bu coğrafi işaretlendirme ile alakalı büyük bir atılım var. Fakat bu coğrafi işaret alındıktan sonra ilin içerisinde o ürünün kriterlerini sağlamayan ürünler de üretilip coğrafi işaretli etiket vurulup maalesef satılmaktadır. Maalesef ki ulusal zincir marketlerden örnek vermek gerekirse Ezine peyniri hem komşu ilimiz olduğu için baktığımız zaman bütün zincir marketlere Ezine peyniri etiketli hemen hemen bütün beyaz peynirlerin 10 tanesinin 8 tanesi Ezine peyniri etiketli. Ama esasına baktığımız zaman orada bu üretimi, bu şartları sağlayan 10 firmadan 3 tanedir. Yani ulusal bir firma, isim vermek istemiyorum, Ezine peyniri adı altında peynir satmaktadır. Burada küçük bir miktarda fason anlaşması yapıp ama geri kalan satışın, büyük bir satışını o bölgenin kriterlerini sağlamadan etiketlerini vurdukları biz meslektaş olarak açık olarak görüyoruz. Tabii burada devlet yetkililerimizin üzerine düşen büyük bir vazife vardır. Coğrafi işaretli, ürün etiketli ürünleri muhakkak ki ürün miktarını, yani o bölgenin coğrafi işaretli üretebilecek ürün miktarı bellidir. Örnek vermek gerekiyorsa Malkara coğrafi işaretli Eskaşeri'nin Mayıs ayında imalatına başlar, Ağustos ayında imalatı biter. Biz bu kriterlerin dikkat edilmesini, kontrol edilmesini, özellikle de ulusal ve zincir marketlerin bu konuları istismar etmemeleri gerektiğini, bunların da bir denetim altında tutulması gerektiğini dikkatlice uyarmak istiyorum tüketicilere. Coğrafi işaretli Eskaşeri'mizin Tekirdağ'ımız için önemi şudur. Hem turistik olarak ilimize gelen misafirlerimizin ilk önce tercih ettiği ürün coğrafi işaretli Eskaşer ve meşhur peynir helvamızdır. Bizim de ilimize ziyarete gelen misafirlerimiz muhakkak coğrafi işaretli Eskaşerimizi, beyaz peynirimizi ve peynir helvamızı tadına bakmadan ilimizden ayrılmazlar. Neyvar.com'la bizim çalışmamızı başlatan en büyük sebeplerden biri Neyvar.com'un e-ticaret ortamında dinamik ve eski atalarımızın ürünlerini koruma altına alıp onları tüketiciye birebir ulaştırma çabaları bizi işletme olarak ilgimizi çekti. Bu güven ortamının kurulması için biz de Neyvar.com'u tercih ettik ve doğru tercihte bulunduğumuzu düşünüyoruz. Doğru üreticiden ürünleri doğru olarak tüketiciye iletmektedirler. Kendilerine de bu konuda ülkemize sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Neyvar.com